Güzel gidiyor, güzel. Valla bu da bokuymuş. Birazdan açıklayacağım size de. Ben Pero şarkısı geldi. Biraz tarçın, zencefil ya da zerdeçal. Temple. Yani bir daha asla motosiklet kiralamayacağım, onu söyleyebilirim en azından. Günaydın. Günaydın. Bugün ilk defa hayatımda motosiklet kullanacağım. Bunu da Bali'de gerçekleştireceğim. Birkaç tur attım, fena değil. Zaten çok uzak mesafeleri gitmeyi de düşünmüyoruz. Eğer ben kullanamazsam Magda kullanacağım. Bakacağız. Deneyimleyeceğiz bakalım. Şehir merkezine girmeyeceğiz, daha çok dışarılarda kullanmaya çalışacağım. Göreceğiz. Scooter'ımız burada. Hold it good. Tamam. Tamam. Güzel gidiyor, güzel. Şimdilik bir sıkıntı yok. 20 ile gidersen bir problem yaşamıyorsun. Ah, yolculuk nasıl geçti? İyi. Ercan çok iyi sürücü. Hayatımda ilk defa motosiklet kullandım. Şimdi biz nereye geldik? Aras Harun. Burada güzel bir tesis varmış. Havuzlar vesaire. Pirinç tarlalarını görebiliyorsunuz. İçinde yürüyebiliyorsunuz. Gidip bakacağız bakalım. Şimdi buraya geldik ama hani giriş bile bayağı kalabalık. Saat olmuşlukta bu kadar kalabalık var. geldik. Evet, biz biraz tembellik yaptık yine. Bilet almak için sıraya girdik. Sadece giriş yapmak istiyorsanız 50.000 rupi ama havuza da girmek istiyorsanız 200.000 rupiymiş toplamda. Biz sadece pirinç tarlalarını görmek için geldik. Ama upgrade yapabilirsin. Evet ama baktın biraz serinlemek istiyorsun, sadece pirinç tarlası için bilet aldın. İçerideyken tekrar 150.000 farkını verip havuza da girebiliyormuşsun. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Hadi görüşürüz bakalım. Bye. 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 Güle güle. Thank you. Oh no, I'm famous. Kapıda dura dura Türkçe öğrenmiş adam. En son unlu söyledi. Unlu oldum. Ünlü olmuş. Bakalım inşallah olacak. Hi, would you describe us what it Yes, is? I will explain for you. We have a special coffee here from the animal. The name animal is a lua. Luwa. Lua is a similar like cat or like a raccoon. And then for the make it coffee, they must to eat the coffee cherry first. This one is kind of arabica. And then the animal will choose which one is good. But not good, they cannot eat. And They're then after picky. Yeah, picky. Picky eater. And then for the make it coffee, they must only swallow the bean. Swallow inside here. Because inside here same like a jelly. This is coffee seed in the end. Yeah. Later after the poop, come like this. This is the poop. Yes. Okay. And then after the poop, then we collect in the morning. Smell it. No. Valla bu da bokuymuş. Birazdan açıklayacağım size de. And then later after we dry and then we wash with hot water, come like this. We open the skin. We need open the skin. Yeah, this one still have a layer, one more. And then we clean the second layer and this one is a final result. This is the final Yeah, this result. one is a raw coffee bean. We need This to is raw roast coffee it. bean. Yes, we need to roast first. You need to roast it. Yeah, for to make it dark brown and also the smell come out. So have a tea. We have a lemongrass tea. Lemongrass. This is lemongrass. Okay. You know lemongrass? No. Smell it. But Oh. For the tea, for the food also, Wow. for massage sometimes. Tam bir limon gibi kokuyor bu ya. Yeah, we have Çok a güzel. ginger. Hı hı. Ginger, you know Okay. ginger, yeah? Evet, yes. This one you know? No. No. This is also ginger, no? No, it's smell not. it. Turmeric, yes. Yeah. Turmeric. Kurkuma. Like Kurkuma, yeah. Mangosteen, but we use only the skin. This one we have a cinnamon, Hı hı. And this? hibiscus, Hibiscus. rosella. Okay. Şu an uyuduğu için tam gösteremiyorum ama bırakalım uyusun hayvan ya, yazık.
Tüm gün kahve yiyip sıçıyor. Yani işi gücü bu. Şimdi size bir de Türkçe olarak açıklayacağım. Luwak diye bir hayvan varmış. Kediye benziyormuş. Evet, bu kahvenin kendi meyvesiymiş. Tamam. Evet, tatlı tadı. Luwak yiyor. Bu seviyor bunu gibi. Sonra sıçıyormuş böyle. Tamam, bu da sıçtı. Su yok. Yani dokunabilirsiniz dedi, bize dokunuyoruz bakalım. Bayağı da maşallah parmağım kadar sıçıyor. Sonra Sonra bunu ayıklıyorlarmış. evet, açıyorlar bunu. Kahve çekirdeği içinden böyle çıkıyor. İkinci defa kurutuluyor. Bir daha üstündeki kabuk soyuluyor. Sonra son haline geliyor. Evet. Daha sonra kavuruyorlar. Kavurduktan sonra da kahve hazır. Burada da çay yapılıyormuş. Bu Lemongrass. lemongrass. Limon Limon bilmiyorum ya. Neyse Türkçesine bakacağım ben birazdan. grass ne demek Türkçe? Çimen. Çimen. O zaman limon çimen. Limon çimen. Bilmiyorum Yani. aşkım. Zencefil var. Bunun Türkçesi neymiş baksana. Turmeric English'te. Turmeric. Tamam, bunun adı bu zerdeçalmış. Zerdeçal. Ben hayatımda hiç zerdeçalı görmedim ki böyle. Angostin. Ha, bu Tayland'da yediğimiz meyvenin kabuğu. Kurutarak çay yapılıyormuş bundan da. Ve hibiskus. Burası hibiskus. Bu da zaten bildiğimiz tarçın. Burada kahveleri gösterdiler. Burada da nasıl kavrulduğuyla alakalı bilgi var. Been here, we do take around 45 minutes until 1 hour for 1 kilogram coffee. Then coffee becomes same color, dark brown and good smell like this one. Burada her 1 kilo kahve için 1 saat kavuruyorlarmış. Daha sonra bu da kavrulmuş haliymiş. It's good. Oo, baya güzel aroması var. Burada da iyice öğütülüyormuş kahve daha sonra. Ground it like this, we do 20 until 30 minutes for 1 kilo until we get the powder. 1 kilo için 20 dakika boyunca dövüyor. Hazırla bakalım bize kahveyi. Hadi. Güzel güzel. Bu şekilde de öğütülüyormuş. Şimdi burada bir teras bulduk. Cam. Ve bu teras bizi o meşhur pirinç tarlalarına götürüyor. Bu salıncaklarda fotoğraf çekmek yaklaşık 15 dakika falan sürüyor. Yani önünüzde 10 kişi olduğunu düşünün. 150 dakika, hesabınızı ona göre yapın derim. Görmüş olduğunuz gibi bu sıra kıyafet sırası. Yani kıyafet kiralamak istediğiniz zaman biletinizi aldıktan sonra buradaki bu sırayı beklemeniz gerekiyor. Salıncakların ve yani buradaki aktivitelerin fiyatlarını göstereyim size. Single. Single, which one do you want? Şimdi size buradan pirinçleri göstereceğim. Bu şekilde yaprakları ve hemen hop elime bir tane düştü bile. İçini açmaya çalışırsam şöyle pirinç gözüküyor. Havuzları göstereceğim. Yani inanılmaz kalabalık bir durumda. Yani geç saatlerde gelirseniz biraz bu kalabalığa yakalanmış olacaksınız. Geç saat değil mi? 12. Burada neler yapabilirsiniz? Luwak kahvesi nasıl yapılıyormuş onu görebilirsiniz. Tadına bakabilirsiniz. Salıncaklarda sallanıp fotoğraf çektirebilirsiniz. Güzel pirinç tarlası manzarasının içerisinde yürüyüşler yapabilirsiniz. Zipline'a binebilirsiniz. Yani yapacak çok şey var. Tabii zamanınız varsa. Şimdi bir tane Luwak kahvesi, bir tane de kahve çay kombinasyon seti Evet. aldık. Farklı farklı çayları ve kahveleri denemiş olacağız. Kahve kombinasyonu böyle bir şeymiş. Bunun da fiyatı 100.000 rupi. Ayrıca Luwak kahvesi de yine 100.000 rupi. Şimdi bu Luwak kahvesiymiş. Burada da birbirinden farklı çay ve kahveler var. Buyurun efendim. Siz önden buyurun. Normal kokusu. Kahve kokusu. Tamam. Normal kahve kokusu, evet. Bok kokmuyor en azından. Bilmiyorum. Dene. Yani hayvanın dışkısından bu karaya kadar çok fazla proses var zaten. Sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bence daha yumuşak kahve. Normal kahve gibi, tadı herhangi bir fark göremedim. Çok az bence değil. Güzel ama Ben yani. bunu düşündüm. Şimdi çay ve kahve kombinasyonu deneyeceğiz.
Burada 8 farklı çay, 6 farklı kahve çeşidi var. Mangostin ile başlıyoruz. Ay çok güzel kokusu. Meyvesi biraz ekşiydi ama kendisi nasıl? Dene. Bence şerbet gibi. Tadı. Şerbet mi? Şerbet. Hangi şerbet? Konakta İzmir'de biz kahve kahve yaptık. Reyhan şerbetinin yanı... Reyhan şerbeti. Evet. Evet. Reyhan şerbeti gibi tadı var. Doğru söylüyorsun. Sonra Rosella çay. Hibiskus. Güzel. Güzel. Ginseng. Ginseng çayı. Ama çok tatlı. Millet özel şoför tuttuğu için burası böyle araba kaynıyor. İçerisinde insan kaynıyor. Çok kalabalık değil mi? Evet. Bakalım bu trafikle su tapınağına nasıl gideceğiz? Amca beni mi geçeceğim? Temple. Showing us that it's here. No, it's not here. Lokal bir luvak kahvesi yapan yere geldik. Şunu ağacın üstünde o luvağın yediği meyve yani kahve çekirdeği artık bu ağaçta yetişiyormuş. Bu da kakaoymuş. Evet, turmeric. Cinnamon, yes. Make a brown sugar. It was Bu da like vanilya winter season. ağacıymış. Adamın kendi bahçesi ama bayağı değişik değişik bitkiler var. Vanilyasından kakaosuna, oradan kahvesine kadar her şeyi ekmişler. Bu kahveyi üreten Luvak kendisiymiş. Bu sadece 1 yaşında bebekmiş şu an ama şu an uykusundan uyandırdık. Kusura bakmasın. Böyle kedi gibi, fare gibi bir şey. Tekrar uykuya daldı. Yakından görme şansını elde etmiş olduk. Ama yani yazık, şu an uykuya ihtiyacı var. Bunlar sonuçta gece hayvanıymış. Gece aktif oluyorlarmış. Gündüz daha çok böyle uyuyorlarmış. Yine burada kakası bu arkadaşın. Yani yine proses burada. Boku temizliyorlar. Bu hale geliyor. Daha sonra bunu da kuruttuktan sonra bu hale geliyor. Buradan sonra da bu kabuğunu ayırıyorlar dışındaki. Sonra ikinci bir kabuk ayırma işlemi yapılıyor. Ve en sonda da 5 dakika 1 saat kavuruyorlarmış. Ve bu hale geliyormuş. Şu an görmüş olduğunuz kahve çekirdeği. Bu da kakaoymuş. Kendi hali. İçinde de çekirdeklerini böyle alıyormuşsunuz. Şimdi Mark da şuradan bir tane aldı. Denesin bakalım. Kakao çekirdeği. Ama Nasıl? çok güzel. Güzel mi? Ben de deneyeyim. Bayağı kakao güzel. Bayağı bitter. Burada bayağı zerdeçal var. Tabi burada zencefil ve tarçın da var. Burada da direkt olarak toz haline getirip bu şekilde kullanıyorlarmış. Bu tarçınmış. Bu da zerdeçal. Aklıma sanki Ben Fero şarkısı geldi. Biraz tarçın, zencefil ya da zerdeçal. Şimdi bu kahve üretilen yeri çok güzel bir manzarası varmış. Şu manzarayı size göstermek istiyorum. Şimdi Tirta Emple'a geldik. Yani Çeşme Tapınağı olarak geçiyor. Arınma ayinleri düzenleniyormuş. Biz de arınabilsek arınalım. Hadi bakalım. 2 kişi için 150.000 rupi ödedik. Burası Balililer için, Hinduizm inancına sahip olanlar için önemli bir yer. Yani tüm Hindular için bayağı kutsal bir tapınak. Normalde içeri böyle şortla vesaire giremiyorsunuz. İleride birazdan bize sarung verilecek. Biz zaten Magda'ya bir tane satın almıştık pazardan, hatırlarsanız. O kendi sarunguyla gidecek. Ben bir tane kiralayacağım bakalım. Bunlara sarong deniyormuş. İnsanları giyerken görebilirsiniz. Girişte size bir tane veriyorlar. Bununla beraber tapınağa girebiliyorsunuz. Şimdi giriş yapıyoruz. Biraz kalabalık. Saat 4 civarı. Durum bu şekilde. Sarongları aldık ama suyun içine bunlarla giremiyormuşuz. Harici olarak ekstra bu yeşil renkli olanlarla suya girebiliyorsunuz. Kiralayabiliyorsunuz. Tanesi 10.000 rupiymiş. Şimdi tekrar sarongları değiştirmek için soyunma kabinine gidiyoruz. Şimdi saronglarımızı değiştirdik. Kadınlar bu şekilde olması gerekiyormuş. Erkekler. Bebek var ama erkeklerde
Bu şekilde. Bu- Rivayete göre Tanrı Indra bu kaynağı halkını karanlık güçlerden korumak için yaratmış. O günden bu yana bu sular kutsal kabul ediliyor. Burada 13 taş musluktan akan su, ruhsal ve fiziksel temizlik için kullanılıyor. Her musluk farklı bir anlam taşıyor. Zihin arınması, kalbin temizlenmesi, şanssızlığın geride bırakılması gibi. Son musluk ise tüm dileklerin mühürlendiği anı simgeliyor. Kimisi inançla, kimisi merakla geliyor ama herkes bu kutsal sudan geçtikten sonra hafiflemiş hissediyor. Az önce ikimiz de arınma işlemini gerçekleştirdik. Nasıl hissediyorsun? Belki daha rahat, Daha rahat. her şey negatif gitti. İnşallah. Negatif enerji gitti. Şu an tamamen pozitife döndü. Ayrıca yine tapınak bölgesine giriyorsa kadınların saçını örmesi gerekiyormuş. Bu da böyle bilgi. Açık saçla buraya giremiyorsun. Gelenekleri ve doğaları, tapınmalar hakkında çok ciddiler. Buradaki alan mesela şu an sadece Balililere açık ve sadece onlar girip burada dua edebiliyor. Kesinlikle başka insanları içeriye almıyorlar. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Burada birçok gamalı haç, svastika göreceksiniz. Bunlar aslında Hindu inancında iyi bir anlama geliyor. Ama sonradan tabii Almanlar kullandığı için Batılılar tarafından kötü bir şöhreti var diyelim. Hayatımız. Hala hayattayız. Motorla beraber sağ salim geldik. Tabii biraz geç saate kaldık tapınaktan buraya gelirken. Biraz yorucu oldu benim için. Yani bir daha asla motosiklet kiralamayacağım. Bunu söyleyebilirim en azından. Ama bence yani zor. Zor yani, özellikle zaten bir de ters şeritten gidiyorlar bize göre. Biraz sıkıntılıydı. Ama bunu da deneyimlemiş olduk. Kaza bela olmadı. Şimdi ne yapacağız? Restoranta gidiyoruz. Hadi yemek yiyelim o zaman. Çok acıktım. Ben de çok Kurt acıktım. gibi. Kurt gibi acıkmış. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Ubud'da güzel yemek yiyebileceğimiz bir Bali restoranı bulduk. Ama yeri biraz gizliymiş. Şimdi oraya gideceğiz. Biraz böyle ara sokaklardan geçiyoruz. Daha sonra sizi yolun ortasında 2-3 tane tavşan bekliyor. Takılıyorlar. Bir tanesi hatta böyle koşuyor. Sonra yola devam ediyoruz. Yolun sonunda yes. Sizi bekleyen restoran burası. Şimdi masamıza doğru gidiyoruz. Şimdi buranın özel şeyi bebek goreng, yani kızartılmış ördek etiymiş. Magda ile beraber ondan söyleyeceğiz. Şimdi yemeğimiz geldi. İkimiz de aynısını söyledik ama bayağı lezzetli duruyor. O zaman ne diyorsun? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemek nasıldı? İyi. Beğendim. Beğendin mi? Evet. Yani ördek porsiyonu çok fazla değildi ama yani yanında şöyle bir ekmek falan istiyorum. Evet, ben bunu söyledim. Türk mutfağına gibi istiyorum. Bu arada fişimizi de göstereyim. 2 tane ördek, 1 tane alkollü içecek ve kokonat suyu toplamda 231.000 rupi tuttu. Ucuz yine. Bence ucuz. Yani. Güzel. Neyse efendim. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.